ardından ekranların başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Tuğba Ateş ve partnerim Songül Alcı ile bugün beraber keyifli, mutlu bir sabah dileriz. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir misafirimiz olacak. Göğüs cerrahisi uzmanı sevgili Profesör Doktor Özkan Demirhan, akciğer kanserinin sebeplerini ve tedavilerini anlatacak. Hemen ardından güzellik koçu Tuğba Ateş, Japonların güzellik sırlarını anlatacak. Çaylar, kahveler hazırsa güzel bir gün başlıyor, dop dolu bir gün başlıyor. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, sağ olun. Sizi Hoş gördük geldiniz daha hocam. iyi olduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sizinle konuşacağımız konu tabii ağır bir konu, sabah sabah. Bazen beni hüzünlendiren bir konu. Ama sizden tabii ki bunun akciğer kanseriyle ilgili tedavi yöntemlerinde mutlaka öğreneceğiz ama akciğer kanseri nedense diğer kanserlere göre daha bir ağır olduğunu biliyorum. Akciğer kanseri nedir? Şimdi akciğer kanseri 1950'li yıllarda daha nadir görülen bir kanser türüyken şimdi günümüzde oldukça yaygın görülmekte. Eskiden erkek hastalığı olarak bilinirdi ama şimdi artık kadınlarda da belli oranda arttığı için artık erkek kadın cinsiyet ayrımını yapamıyoruz neredeyse. Akciğer kanseri anatomik yerleşimi itibariyle soluk borumuzun ikiye ayrıldığı yerden akciğerin son noktasına kadar, alveollere kadar olan yerlerden gelişen tümöral dokulara biz akciğer kanseri diyoruz. İlk akciğer kanseri vakaları yapılırken cerrahi aşama çok zorluklardan geçmiştir. Ameliyat edilemez falan denilmekteydi. Ama şimdi günümüzde akciğer kanserini başarılı bir şekilde tedavi şansını elde edebiliyoruz. Peki hocam, bu riski kimler taşıyor? Şimdi akciğer kanseri riski klasik bilgi olarak tütün ve tütün ürünleri kullanan kişiler bir numaralı akciğer kanserine yakalanması ihtimali yüksek olan kişilerdir. Eskiden erkekler çok sigarayı içerken erkek hastalığı olarak bilinirdi. Ama şimdi günümüzde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı kadınlarda da yaygın olduğu için maalesef kanser riskini taşımakta. Bunun yanında sigaranın tütün dumanından veya tütünlerin dumanının yanında radon gazı dediğimiz atmosferde, doğada kendiliğinden oluşan gaz yapısı, o bir risk teşkil ediyor. Çevresel faktörler, hava kirliliğinden tutun da işte büyük bir deprem yaşandı, deprem bölgesinde oluşan asbestler ve kentsel dönüşümde yıkılan yalıtımların yapılan asbestten yapılan yalıtımların çevreye yayılmasından dolayı bunlar risk grubuna giriyor. Bunun yanında ailesel olarak risk faktörü taşıyan kişiler, anne babası özellikle birinci derecede yakınları, ikinci derecede yakınları, akciğer kanseri olan kişiler akciğer kansere yakalanma olanları artıyor oranı. Bir de sigara içiyorlarsa üstüne daha çok artıyor. Evet hocam. Akciğer kanseri cinsiyete göre değişir mi? Ve kadınlarda ve erkeklerde bu farklı yol izler mi? Tabii. Akciğer kanseri eskiden erkek hastalığı olarak bilinirdi. Başta da söyledim. Ama şimdi günümüzde erkek kadın ayrımı yapmıyor. Ama erkeklerde prostattan sonra ikinci sıraya yerleşti. Kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıraya yerleşti. Evet. Ama erkekte de kadında da tüm cinsiyetler, tüm kanserler arasında en çok mortalite dediğimiz ölüme sebebiyet veren kanser türü oldu maalesef. Yani o yüzden akciğer kanserinin erken teşhis falan bunlar çok önemli bizler için. Şimdi ekran karşısındaki seyircilerimiz bunu merak ediyordur. Mesela benim de hep kafamda soru işaretidir. En büyük belirtileri nelerdir? Yani bunu nasıl anlayabilirler? Şimdi demin cinsiyetten o sorunuza devam edeyim. Belirtiler. Kadınlarda daha çok yerleşim yeri itibariyle akciğerin kenar kısım dediğimiz periferilerden kaynaklanan tümörler. Adenokanser dediğimiz kanser türü kadınlarda çoktur. Bunlar genelde belirti vermiyor. Geç belirti veriyorlar. Ama erkeklerde biraz daha santral dediğimiz soluk borumuzun
yakın kısımlarında olduğu için daha çok erken belirti veriyor da. Belirtilerimiz arasında en sık balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, öksürük. Ama şimdi şöyle insanlarımız arasında ben sigara içiyorum, öksürüyorum. İşte sigara içiyorum, balgam çıkarıyorum. Burada sorun öksürme, tamam da ama öksürüğün karakter değiştirmesi. Sürekli tekrarlayan bir öksürük, gittikçe artan, kronikleşen bir öksürük. Ondan sonra gittikçe balgamın karakterinin değişmesi. Mesela burada insanlarımız arasında bize, hekime en sık başvurma nedeni balgamdan kan görmesi. Balgamda kan gördü mü hastamız mutlaka hekime gidiyor. O balgam çıkarması, öksürmesi hastayı hekime veya hastaneye teşvik etmiyor. Ama balgamda en ufak bir kan gördüğü zaman mutlaka panikle doktora gidiyor. Evet. Diğer belirtilere gelince akciğer kanseri o kadar çok geniş bir yelpazeler ki belirtiler. Yani işte göğüs ağrısı oluyor, omuz kol ağrısı oluyor. Mesela omuz kol ağrısı olan hastalarımız fizik tedaviye, ortopediye gidiyor. Yani bir zaman kaybı oluyor. Ama yani bir akciğer tomografisi çektiğimiz zaman orada görüntü ortaya çıkıyor. Metastazlar yapabiliyorlar. Kemik ağrısı olabiliyor, baş ağrısı olabiliyor. Öyle ki hasta sokakta giderken bayılıyor. Bir beyin MR'i çekiliyor. Beyinde kitle, bayılmasına sebep olan sistemik tarama yapılıyor. Akciğerinde kitle çıkıyor. Yaygın kemik ağrıları oluyor. Hastalarda metastaz yapmasa bile nasıl diyeyim salgıladığı hormonlarla paraneoplastik sendrom dediğimiz belirtiler olabiliyor. Bunların arasında kalsiyum yüksekliği, sodyum düşüklüğü, bazen nadir de olsa şeker yüksekliği, şeker düşüklüğü, atakları falan olabiliyor. Çok geniş bir yelpaze. Yani o yüzden akciğer kanserinin teşhisinde zorlanmaktayız maalesef. Evet, maalesef. Bunu ben de duyuyorum ve tam o konuda da bir soru soracaktım. Akciğer kanseri genel olarak herhalde geç teşhis ediliyor bir şansı yoksa. Bunun nedeni nedir? Neden erken yakalayamıyoruz? Buna neden çare bulunamıyor? Çok saldırgan Ve bir çok tümör. özür diliyorum, bir şey merak ettim hocam. Mesela balgamda kan dediniz ya. Mesela bu kaçıncı aşama? Ya ilk aşama mı? Yani ilk belirtisi bu mu oluyor? Yani bazı kanser türü, yani bazı akciğer kanserlerinde oluyor ilk belirtisi. Ama aşamasını da, yani eğer çok bariz kan geliyorsa tabii miktar olarak fazla geliyorsa şey oluyor. Yani o ileri aşama oluyor. Çünkü artık ana damar soluk borusunun bayağı yerini daraltan ve işgal eden yer oluyor ve oradan tümöre bağlı kanama oluyor. Seviyesi. Alarm seviyesi olabiliyor. Şimdi sizin söylediğiniz belirtiler anladığım kadarıyla, yanlışsam düzeltin, geç belirtiler gibi. Artık öksürüyor, artık kanıyor, artık metastaz. Bunlar son dönem. Erken belirtiler de olabiliyor. Erken belirti de yani biz neden şüphelenmeliyiz? Yani akciğer kanseri miyimin check-up'ı var mıdır? Ya da gerçekten yani genetiğinizde varsa, tütünde kullanıyorsanız belli rutinlerde kendinizi kontrol ettiriniz bu yönden diye bir şey var mıdır? Tabii. Yani öyle bir risk taşıyan, özellikle mesela ben sigarayı bırakalı 15-20 yıl oldu. Artık bana bir şey olmaz diyemeyiz. Çünkü sigaranın verdiği tahribat veya akciğerin yıpranma payı ileriki zamanda ortaya çıkıyor. Mesela klasik bir bilgi, hasta uzun süre sigara içti. Ben artık hocam akciğerim ne zaman yenilenir? Ben 5 yıldır içmiyorum diye söyledi. Yenileme derken harabiyet, normale dönme şeyi. 15 yıldır. Ama 15 yıl bıraksan dahi akciğer kanserine yakalanma ihtimalim var. Hastanın bu bahsettiğimiz şikayetleri önemseyerek hekime veya işte sağlık kurumuna başvurmasını öneriyoruz. Zaten biz akciğer kanseri hastalarının %15'ini veya maksimum 20'sini ameliyat edebiliyoruz. Diğerleri bize cerrahi aşamada gelmiyor. Diğer tedavilere devreye giriyor. Yani son dönem geç hastalar teşhis koyma oluyor. sebebimiz o. Mesela bu Covid döneminin bir avantajı oldu. Covid'de tarama olarak biliyorsunuz size de klasik tomografi çekiliyor. Bazı hastaları çok erken dönemde akciğerde nodül şeklinde yakaladık. Bazılarında çok ileri evrede yakaladık değil. Tabii erken dönemde yakaladığımız hastalarımız şanslı hastalarımızdı. Covid tetikleyici bir durum mu kanser içinde? Ve şu an bütün hastalıklar akciğere saldırıyor anladığım kadarıyla da. Covid'in akciğer kanseriyle bağlantısı ileriki araştırmalarda çıkar. Şu an daha henüz yeni. Erken. Henüz erken. Tütün erken. kullanmayan kişiler akciğer kanseri olabilir mi? Kesinlikle olabiliyor. Özellikle pasif içicilik dediğimiz durum.
pasif içicilik dediğimiz durumda kişiler akciğer kanseri riskine oluyor. Mesela kadınların bir özelliği var. Sigara içmemiş kadınların akciğer kanseri olma oranı erkeklerden daha yüksek. Şimdi tam bu noktada akciğer kanserine aslında ara verip sonra sözü Tuğba'ya bırakacağım. Elektronik sigara hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda sosyal medyada da bir hastalıktan bahsediliyor. Bu nedir? Bir izleyicilerimize açıklayalım çünkü çok yeni. Ya şimdi elektronik sigarayı ilk çıktığı zamanlarda modaydı. İşte zararsız falan öyle şey, tüt dumana maruz kalmıyorum falan dedi. Ama son yapılan araştırmalarda yani şu anki medyada da bayağı yer buluyor. Akciğer harabiyetini çok yapmakta ve akciğer haricinde diğer gastrointestinal sistem dediğimiz bağırsak sistemini etkilemekte. Özellikle şimdi sigara dumanında onlarca kanserojen madde var. Bunda kanserojen madde o metal kısımla birlikte alındığı için riskin normal sigaradan daha yüksek olduğu iddia ediliyor. Yani evet, akciğer su toplaması ki siz bilirsiniz tıbbi anlamda akciğerlerin su topladığı o normal sigara içenlerde de olur. Akciğer kanserinin ileri aşamalarında olabiliyor. Ama yani elektronik sigara ile ilgili daha henüz iddialar aşamasında ama zararları normal sigaradan daha fazla olduğu söylenmekte. Belki de. Evet. Şu an herkesin birçok kişinin elinde görüyoruz. Evet maalesef özellikle gençlerimiz ona özenmiş, özenti durumunda. Yani bir de şu var, şunu gözlemliyorum, sizler de gözlemlemişsindir. Duman çıkmadığı için kapalı ortamda bile rahatlıkla içilebilen bir sigara durumunda. Evet. Bu kesinlikle yanlış. Yani normal sigarayı içmiyorsan diğerini de içmemen lazım. En azından kendisi açısından. Diğer çevreye çok bir zarar olmayabilir ama kendisi açısından bazen farkındalık olarak gördüğümüz şeylerin aslında zararlarını düşünemiyoruz. Aynen. Evet hocam, akciğer kanserinin ameliyatını hangi durumlarda yapılıyor? Akciğer kanserine biz ameliyatlık aşamaya gelen hastalarımıza tamam hoş bir durum değil akciğer kanserisini diyoruz. Şanslı kabul ediyoruz hastamızı. Niye? Çünkü akciğer kanserini biz erken aşamada çok nadir yakalıyoruz. %15'ini biz ameliyat edebiliyoruz. Akciğer kanserini erken evre dediğimiz en son 3B, 3A'ya kadar. Çünkü akciğer kanserinin 4 evresi var. Evre 1-2'de kesin tedavi cerrahi. Herhangi bir ek tedavi, kemoterapiye veya radyoterapiye gerek kalmadan tedavi olabiliyor. Ama 3A dediğimiz durumda da ameliyatı biz yapabiliyoruz. Kemoterapi ve radyoterapiden sonra. Bazen evre 4'te de biz ameliyat edebiliyoruz hastalarımızı. Bunlar nelerdir? Akciğer kanserindeki kitle vardır. Sadece beyinde izole yani sadece beyine metastaz yapmış tümörler vardır. Biz onların ameliyatla tedavisini yapıyoruz. Yani hastaya göre değişiyor. Ama erken evre dediğimiz hastalık akciğer kanserinde biz mutlaka ameliyat ediyoruz. Özellikle evre 1 ve 2'de kesin tedavi cerrahi ve özellikle minimal invazif dediğimiz küçük kesilerle ameliyat yapıyoruz hastalarımız. Evet. Peki evre 1 ve 2'de ameliyatlar, 3 ve 4'te artık yani yaşam süresini, yaşam kalitesini arttırıcı tedavi yöntemleri giriyor herhalde devreye. Yani şimdi şöyle seçilmiş vakalarda yani olabildiğince ameliyata zorluyoruz hastalarımızı. Tabii olabilecekse ama ameliyattan önce belli bir testlerden geçiriyoruz hastayı. Bu hastalarımız zaten ileri düzeyde sigara içen, koa hastalığı ve koroner arter hastalığı, kalp hastalıkları riskini taşıyan insanlardır. Onların ameliyata uygunluğuna göre de karar veriyoruz. Hastaya göre de değişebiliyor tabii. Yani akciğerinden ameliyat olmak kolay bir şey olmasa gerek. Peki ameliyat olmayan küçük girişimler var mı? Kapalı işlemler var mı bu konuda? Şimdi şöyle ameliyat derken küçük kesim minimal invazif dediğimiz ameliyatlarımız var. Bunlar son 20 yıldır gelişti. Türkiye'de de bayağı gelişti. Videotorokoskopik akciğer ameliyatları veya robotik akciğer ameliyatları. Bunların bir avantajları da şudur. Hastanın immün sistemini yani direnç sistemini çok bozmayan ameliyatlardır. Bizim akciğer ameliyatlarında vücudumuz eksilerek çıkar. Mesela bir koroner bypass yaparsın, kapak ameliyatı yaparsın. Orada kalp yenilenerek çıkar. Evet, değiştirilir, ama bizim akciğer ameliyatlarında bir tarafa alıyorsun. Diyelim ki sol üst kısmı aldın, sadece alt kaldı. Veya sol tamamen aldın, sadece sağ kaldı. Vücudun eksilerek çıkıyor. O yüzden hastayı
değerlendirirken çok dikkatli oluyoruz. Tabii hastayla bunları net konuşarak işlemlerimizi yapıyoruz. Evet hocam. Pekala, akciğer kanserinde ameliyatsız tedavi yöntemlerimiz nelerdir? Akciğer kanserinde ameliyatsız tedavi yöntemlerimiz ameliyat olamayacak hastalarda SBRT dediğimiz izole akciğerin dokusunu ışınlama yöntemlerimiz var. Radyoterapi. Çünkü radyoterapi eskiden çok genel bir ışınlama, çok geniş dokuları yakıyordu ve hastaya kardan çok zarar veriyordu. Değil mi? Ama şimdi o yöntemler var. Mesela hedefe yönelik tedavilerimiz var. Hastalara gen testleri yapılıyor. O tümör dokusuna veya kandan alınıp belli gen testleri yapılıyor. Onların duyarlılığına göre hastalara ilaç tedavileri veriliyor. Yani bazen hastayı ameliyat olan hastalardan bile bu hastalar daha uzun yaşayabiliyorlar. Özellikle kadınlarda bu çok gen testleri pozitif gelme oranı yüksek. Onlar da günlük tedavi olarak antibiyotik ve ağrı kesici haplar gibi ağızdan hap vererek tedavilerine başarılabiliyor. Bir de immünoterapi dediğimiz sistemler, yöntem var. Bağışıklık sistemini güçlendirici yöntemlerde başvuruluyor. Ama tabii onu değerlendirmesini biz konseylerde karar veriyoruz. Sadece tek başımıza değil. Kişiye özel tedaviler derken akıllı ilaçları mı kastediyorsunuz? Evet, kişiye özel derken akciğer kanserinde kişiye özel. Yani şimdi her hastayı biz kendi başına değerlendiririz. Nedir bu akıllı ilaçlar? Evet. Akıllı ilaçlar gen testlerinde uygun gelen hastalarda direkt hedefe yönelik, vücudun diğer kısımlarını etkilemeyen, direkt tümöre yönelik, tümörü yok etmeye yönelik ilaçlardır bunlar. Yani bunlar sadece akciğer kanseri için değil, işte diğer kanser türlerinde de geçerlidir. Özellikle memede kemoterapi mesela çok başarılıdır. Bundaki başarılar belki akciğer kanserindeki tedavi başarısını artırdığını düşünüyorum. Şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Pekala, akciğer kanserinden nasıl korunuruz? Akciğer kanserinden nasıl korunuyoruz? Öncelikle tütün ve tütün ürünlerini. Ya ben içmiyorum, eşim içiyor veya arkadaşım içiyor veya ofisteki biri içiyor dedi veya toplu bir yere gidiyorsun, orada İçilen ortamda. İçilen ortamda bulunmak bir risk var yani. Orada siz kendinizi korumuyorsunuz. İstediğin kadar maske tak, istersen faunusa gir. Bir şekilde sigaraya, tütün ve tütün ürününe muhtaç kalıyorsun. Diyelim ki burada sigara içildi. Şu an temiz. Yine bize geçiyor. Çünkü o kadar çok içiliyor ki evet, havada karıştı evet. artık. Mesela öyle oluyor ki asbest akciğer kanserine yol açan nedenlerden biri. Asbestten maruz kalmış bir diyelim ki gemi işinde veya başka bir işte izolasyon içinde veya şu an yıkım ürününde çalışan her bir tarafımız işçi. inşaat. İşçi diyelim geldi, parkasını, üniformasını kapıya astı veya asmadan geldi çocuğuna sarıldı. O maruziyet tabii hemen birdenbire kanser yapmıyor bu. Yavaş yavaş 15-20 sene sonra yapıyor. Mesela deprem bölgesinde inşallah yanılırım. Ama bu asbest maruziyeti ileriki dönemde hem akciğer kanseri hem akciğer zarı kanserinde artışlara yol açacak. Bu bina yapımlarında asbest kullanılmak zorunda mı? Çıkarılamıyor mu? Eskiden kullanılıyordu. Asbest çok iyi bir yalıtım maddesidir. Mesela şu an gemi döş söküm işlerinde çalışanlarda falan öyle. Mesela bir hastamız vardı. Ülke dışında bir yerde otel tadilatında çalışan bir insandı. Bu mezotelioma dediğimiz akciğer zarı kanserine yakalandı. Yani çok geç dönemde ortaya çıkıyor. İşte bunlara maruz kalmamak. Hani yıkımları kontrollü yapmak. Deprem bölgesinde veya kentsel dönüşümde geldiği. Ondan sonra radon gazı dediğimiz özellikle evlerde çok sık olan doğal bir gazdır. Bu da ortamda bulunan bir şey. Atomik yani elementlerin atomik yapılara ayrılması. Onu önleyici bir durum yok. Ama özellikle apartmanların en alt katları ve bodrum katları ve izolasyonu tam olmayan yerleşim yerlerinde dışarıdan içeriye doğru girip orada yine bir kanser riski oluşturur. Bunu da ne gibi önlem olur? İzolasyonları iyi yaparsın ve radon gazı ölçümünü yaptırırsın. Özellikle alt katlarda oturan kişilerin buna maruz kaldığını düşünüyorum. Ailesi risk taşıyan kişiler kendilerini annesi, babası, yakınları akciğer kanseri olduğu zaman belli aralıklarla kontrol yaptırmalarını öneririm.
Deterjan, temizlik maddeleri, Mesela o parfümler. aralıklar ne kadardır? Ya öncelikle bir kontrol tomografisi çektirmeyen hastaya mutlaka ben kontrol tomografisi yaptırıyorum mesela. Ama belli bir mesela akciğer kanserinin biz takiplerimiz vardır. Hastayı ameliyat ederiz. 1. ayda, 3. ayda, 6. ayda, 9. ayda, 12. ayda tomografilerini çekeriz. Ama tarama amaçlı yapılan, kanser tespit edilemeyen hastalarda bu süreyi yılda bile çıkarabiliyoruz. Ama şikayet olursa erkene çekiyoruz onu. Hastada demin saydığım özellikler, öksürükte, balgam çıkarmada bir değişiklik olursa mutlaka erkene çekiyoruz. Bir de akciğerin diğer bir kanser türü var aslında. Metastaz dediğimiz, yani vücudun başka yerlerindeki tümörlerin akciğere gelme. Akciğere gelmeyen tümör hücresi yok. Çünkü klasik olarak akciğer ne yapar? Oksijen temizler. Dolaşım. Karbondioksit alır, oksijeni temizler, verir. Oradaki tümör orada akciğere geliyor. Mesela o kanser hastalarımız zaten rutin kontrollerini yaptırırlar. Belli aralıklarla. Değil mi? Yani bu kadar taramamıza rağmen çok erken yakalayamıyoruz hastalarımızı. Yani Demek ki her ay bir akciğer tomografisi çektirilse bile, tabii onun da bir riskleri var. Tabii Sonuçta ki. radyasyona maruz kalıyorsun. Değil. Biz burada hastalarımızı düşük doz koruyucu tomografiyle mutlaka değerlendiriyoruz. O radyasyona maruziyeti çok azaltmak için. Yani akciğer filmi de çekilebilir ama ondan ziyade biz, kendi kişisel tercihim düşük doz akciğer tomografisiyle taramalarını yaptırmalarını öneriyorum hastalarımıza. Birçok hikayede duyuyorum akciğer kanseri hastalarda. Yani işte öksürüyordum, film çekindim ama işte şöylesin dediler ve hani orada görememişler. Diğer doktor derken bu artık anladı, ben meğer kansermişim. Yani demek ki böyle vahim ve ağır bir hastalıkta hakikaten erken teşhis ya da erkenden bu tümörü nasıl görebilirizin üzerinde çalışmak daha doğru. Şimdi anlattıklarınıza baktığımızda tütün var hayatımızda. Asbestozları var. Her taraf bir deprem, iki zaten kentsel dönüşümle yıkılıyor. Radon gazları dediniz. Deterjanlar, parfümler Kimyasal maruziyet dedik. Zaten yeterince stresli bir toplumuz. Korona henüz sonucu belli değilse de bir akciğer hasarı. Üzerine çıkan X, Y, Z hastalıklar hep akciğere hücum ediyor. Bunun farkındayız. Akciğer kanseri olmamak için bir sebep kalmamaya başlayacak. Demek ki erkenden artık düşük dozlu ultrason, tomografi mi, her ay mı, gerçekten neyse bunun bulunması lazım diye düşünüyorum. Şimdi düşük doz bulundu. Bir de kesitlerinin ince olması lazım. Kaliteli bir tomografi çektirmeniz lazım. Yani şimdi diyelim ki 1 santimlik nodülüm var veya işte 0,7 santimlik veya 0,8. Şimdi yatay şey yaparken böyle dilimleyerek gider tomografi. Evet. Eğer orayı atlarsa onu görmemiş olur. Ve hasta boşuna maruziyet olur. Hocam şimdi birçok organ kanseri bir şekilde, yani bir kısım tedavi edilebiliyor, kesip çıkartmalar yapılabiliyor vesaire. Akciğerin kendi dokusuyla mı alakalı bu küçücük yarayı bir şekilde ben onu birkaç tane tomografi bakmıştım. Çünkü o küçücük yarayı görmeme nedeni akciğerin kendi yapısıyla mı alakalı? Onu niye görmüyoruz yani? Onu görmeme değil. Yani çok küçük nodülleri zaten onu tomografi görüyor. Yani 3 milim, 4 milimleri falan görüyor. Değil mi? Ama onun tümöre dönüşüp dönüşmeyeceğini onu bilemez onu. Yani mesela PET-CT dediğimiz bir tarama yöntemimiz var. PET-CT'de de onlar çıkmaz. PET-CT'de 1 santimin üzeri, 1 ve 1 santim üzeri anca değerlendirilebiliyor. 1 santimin altı tümör ise bile negatif çıkma durumu olabiliyor. Ama bazı tümörler de negatif çıkabiliyor. Oradaki tomografideki o nodülün özelliği ve kişinin karakterine bağlı. Mesela bizim bir formülümüz var. Sigara içme durumu ve nodülün tomografideki görünüm değerlendirmesi belli kriterlere. Ona göre o hastaya o nodülün tümör olup olmama ihtimalini söylüyoruz. Sadece radyolojiyle Yani değil. kötü huylu tümör kanser mi değil mi? Aynen öyle. Onu söyleyebiliyoruz. Her tümör kanser değil çünkü. Her akciğerde gördüğümüz lezyon kanser değil. Bunun enfeksiyon olabiliyor. Bazen iyi huylu akciğer kanseri, yani iyi huylu tümörler, benin dediğimiz tümörler olabiliyor.
Ama biz onları her zaman kötü huylu düşünerek davranıyoruz. Ya da iyi huylu sonradan kötü huyluya dönüşebilir mi? Var böyle şey de var tabii. Yani akciğerde belli bir şeyin üzerinde, çapın üzerinde lezyon görürsek iyi huylu da olsa onu çıkarıyoruz biz. Peki özellikle akciğer kanserinde tabii ki 3. evrede anladığıma göre hastayı yakaladık ve metastazlı beyni, belki bağırsağı değil mi? Yani herhalde onlar çok biliniyor. Nereye metastaz yaptığı, yani işin kökeniyle alakalı mı? Tabii. Şimdi akciğer kanseri vücudumuzda en sık metastaz yaptığı yerler beyin, kemik dokusu, karaciğer, böbrek üstü ve kendi dokusu, karşı akciğer. Yani buralara metastaz yaptığı zaman ameliyat etme durumumuz olabiliyor bazı hastalar. Mesela beyinde izole 2-3 metastaz varsa 3'e kadar ameliyat edebiliyoruz. Beyni veya gamma knife dediğimiz bir radyo cerrahi var. Onunla yok edilebiliyor. Akciğer ameliyat edebiliyoruz. Böbrek üstündeki tümörü ameliyat edebiliyoruz mesela. Karaciğerde bazen seçilmiş vakalarda ameliyat edilebiliyor. Kemikte izole kemik olduğu zaman ameliyat edebiliyoruz. Ama yaygın bir metastazda kesinlikle ameliyatın yeri yok. Bu ameliyatlar ya böyle kesip çıkartma mı? Böyle hani şey dediniz, sanki böyle lazer gibi bir şeylerden bahsettiniz. Yok, o beyin için. Yine normal açıyoruz tabii, yani. Akciğerde normal. Böbrek üstünde tabii, falan aynen. da açıyoruz. Böbrek üstünü de onu ilgili branşlar alıyor. Biz akciğer kısmını hallediyoruz. Eş zamanlı bile yapıyoruz ameliyatlarımızı. Bazı yeri gelmişken söylüyor. Mesela bypass yapacak hastada. Çünkü ikisi birbiriyle bağlantı demiştim işte. İleri yaş hastalığı. Hem koroner arter hastalığı riski var, hem akciğer kanseri riski var. Öyle. Mesela bypass olacak hasta taramada kitle çıkıyor. Uygunsa sistemik tarama yapılıyor. Vücudun başka bir yerinde metastaz yoksa hem bypasslı hem akciğer kanseri ameliyatı yapıyoruz. Tek seans. Zamanlı tabii ki. Peki şimdi küçük çocuklarımızda görüyoruz alerjiler gelişiyor. Böyle nefes zorluklarıyla başlayan bir hayatımız var. Hatta işte günümüzde çok da fazla gözüküyor. Bronşlarımızda sorun oluyor. Bronşit oluyoruz, astım oluyoruz. Böyle bir akciğer hastalıkları silsilesi var. Bunların her biri kansere giden yol mu sizce? Ya hipersensitivite dediğimiz akciğerin hassaslaşması tabii o dokunun hasarını artırır. Yani astım hastası mesela kanser olma koah olarak değerlendirirsek eğer sigara içen bir kişi ise o riski taşır. Bir de kimyasal olarak çok maruziyeti olan bir yerdeyse vücuda zarar verecek maruziyette onlar da tabii kötü hastalık riski artar. Ama alerjik yapısı olan her kişide de kanser olacak diye bir durum yok. Yani bu yine demin saydığımız riskler varsa o kötü huylu hastalığı artık düşünebiliriz. Ama normal hipersensitif olan mesela alerjik hastalık artık günümüzde çok yaygınlaştı. Eskiden bu kadar yoktu. Yani onların mesela belli bir süre sonra alerjileri geçiyor. Onların yani daha dikkatli olmaları. Mesela kesinlikle sigara astımlı hastanın sigara içmemesini öneriyoruz. Siz de kendinize dikkat edin Tabii, diyoruz. aynen öyle. Peki. Hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Bizi aydınlattınız. Sabah sabah biraz üzücü gibi, ağır bir konu gibi gözükse de hakikaten şu yaşantımızın içerisinde her bir gün bunlara maruz kalıyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de çok önemli bilgilerdi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, az sonra Tuğba Ateş'le bu Koreli kadınlar nasıl güzel oluyor, bu uzak doğulu kadınlar ciltlerine neler kullanıyor onları konuşacağız ve yeni tarifler geliyor. Bekleyin bizi. Tuğba, bugün harika bir konu seçmişsin. Hakikaten Evet. seni tebrik ediyorum. Neden? Çünkü hepimiz sosyal medyadayız. Nereye bassak karşımıza uzak doğu kadınlarının kullandığı kremler çıkıyor. Böyle kitleler ne derler, paketler halinde satmalar falan, telefonlar, mesajlar, ben çok rastlıyorum. Kore'den geldi Songül Hanım, alır mısınız? Japon kadınları, Orta Doğu kadınları diyelim değil mi? Bir de Koreliler, Kore kremleri çok meşhur. Şimdi Japon kadınları, Orta Doğu kadınları diyelim, Orta Asya kadınları nasıl güzelleşiyorlar? Bu kremlerin özelliği, bu kadınların özelliği nedir? Evet Songül. Şimdi özellikle ben şunu bildirmek istiyorum. Ben Gaziantep'te. Şimdi her iklimin kendine göre cilt problemleri olduğu için
bu konu benim de çok dikkatimi çekmişti. Çünkü kuru bir şehirde mıknatıs gibi lekeyi çekiyoruz ve o bölgenin en büyük problemi cilt ne kadar kurursa ve cilt ne kadar hassaslaşırsa orada leke, eğer ki o bölgenin problemi ise sizin de eğer konulsa ve o araştırma konun oluyor. Japonların cildine şöyle bir baktığında hep genelde bir sağlıklı ve ince bir cilt yapısı ve açık bir ten görüyorsun. Evet, doğru mu? bembeyaz. Yani bu benim çok dikkatimi mermer çekmişti. ciltler. Değil mi? Evet. Yani bunu aslında yediğimiz, içtiğimiz her şey zaten bunları etkiliyor. İklimsel olarak da etkileniyoruz. Ve burada Japonların en büyük kaynağının pirinç olduğu ve bu onaylanmış bir şekilde kanıtlandı ve benim çok dikkatimi çekti. Pirincin çok güzel bir şekilde leke açma özelliği, yani ten açma özelliği olduğu kanıtlanmış bir şekilde yayınlandı. Ama yani pirinci yemek mi? Çünkü pirinç yiyorlar onlar, pilav yiyorlar, her Tabii şeyleri ki. pirinçle. Yani o her şeylerinde pirinç. Ürünlerin içerisinde de pirinç. Yani kullandıkları birçok şeylerde hep pirinci zaten onların yaşam tarzlarında en büyük etken. O yüzden de mesela oradaki özellikle leke ürünlerinde dikkat et. Japon ürünleri çok başarılı. Neden? Çünkü etken olarak zaten genelde bunun özünü kullanıyorlar. Ve etki toniğinde dahil ve bir şekilde burada güzel bir yol şekilde ilerliyor. Kendiler de günlük hayatlarında bunu hem tüketerek hem de kullanarak ürün olarak bile o şekilde seçiyorlar. Yani yiyerek de faydalı olur diyeceğiz Tabii ama ki. şimdi diyetisyenler bizi duymasın diyoruz yani cildimiz için. Peki o zaman bir pirinç maskesi de yapacaksın anladığım kadarıyla bize. Maskemizi yapalım, hazırlayalım mı? Şimdi şöyle anlatayım. Bu normalde özellikle cildinde ton farklı olan kişilerde, hani ben dedim ya Gaziantep'teki evet leke ve oranın mesela büyük problemlerinden bir tanesi de Gaziantep'li bunu özellikle kadınlar, vurguluyorum ben Gaziantep'li. lekeliler falan gibi oldu bu. Aynen, ton farklılığı olduğunda gerçekten bu çok etkili bir maske ve ben şunu da söylemek istiyorum. Mesela bir bayanların özellikle muzdarip olduğu, çünkü birçok insan yaptırıyor, kökten çekme işlemi, lazerdir, şudur budur, bu tür olaylar zaten artık her bayanda var. Bu mesela ben şu an size pirinç suyundan bir tonik hazırladım. Aynen, mesela orada bir ton farklılığı oluyor koltuk altında olsun. Mesela orada hassaslaşan bölgelerde. Evet evet, yani sen koltuk altı ve diğer bölgelerdeki, yani istenmeyen tüylerin olduğu bölgelerdeki koyulaşmalardan bahsediyorsun aslında. Aynen, evet. Cilt hassaslaştığında orada bir koyulaşma oluyor. Evet, bu konu da çok önemli. Evet, yani renk açma konumuz. Kesinlikle. Evet. Bununla alakalı da birçok tedavi yöntemlerine başvuruyor bayan. Çünkü gerçekten önemli bir konu ve herkesin muzdarip olduğu bir konu. Pirinç suyundan... Ben şimdi sen öyle bir konu açtın ki seni konuşturmuyorum. Çok sorun var Tuğba. Neden koyulaşıyor öncelikle? Orada cilt altında zaten özellikle lazerden bahsedelim. Mesela epilasyon yapıldığında kıl köküne yapılan oradaki tarihten dolayı ve ter bezimizle de, yani ter salgısıyla da o asitle de birleştiğinde orada bir hassasiyet oluşuyor. Düşün, cildine hassasiyet oluştuğunda ve kapalı bir alan hava almadığında orada bir ton farklılığı oluşuyor. Bu ton farklılığında ani müdahale etmediğiniz sürece orada o kalıcı olarak hale geliyor. Peki biz şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Epilasyon lazerden çıktıktan sonra hanımlar, atıyorum 3 gün boyunca şöyle yapın da orada onlar birleşmesin de cildiniz koyulaşmasın gibi bir durumu var mı? Tabii ki. Mesela şu çok önemli bir nokta. Şimdi işlemden çıktıktan sonra orada bir şey yok gibi görünüyor. Ama cilt altında orada o kıl köklerine, yani orada bir hassasiyet oluştu. Orada bir tahriş oluştu. Örnek veriyorum, kesinlikle ilk 8 saat su değmemesi gerekiyor. Eğer ki ilk 8 saat su değdiğinde ciltte gerçekten ton farklılığı, yanık riski bile oluşabilir. Cilt sonuç olarak bir tepki veriyor. Bir yanma, fark etmesek de bir iyileşmeyle demek ki koyulaşmalara. Ve asit hiçbir şey kullanmaması lazım. Hamam, sauna kesinlikle yasak. Hemen ve rolonları kullanmamak belki, değil mi? kesinlikle spor ve alkol. Vücut ısısını arttıracak her şey yasak. Dolayısıyla terleme olmasın diye. Evet, terlemeyi önlememiz gerekiyor. Bu iyi bir hakikaten uyarıydı. Peki koyuluklarımız olduktan sonra nasıl bunu açabiliriz?
pirinç maskesine Şimdi biz gelelim. bunu öncelikle cilt olarak konuşalım ama yüz içinde pardon özellikle diğer bölgelerimiz için de maskeyi uygulayabilir miyiz? Uygulayabiliriz. Özellikle şu toniği. Biz bunu nasıl hazırladık? Şu an ekran karşısında burada hazırlayamayacağımız için biz önceden hazırladık, getirdik. Bir bardak pirinci küçük bir kabın içine alıp üzerine 1,5 bardak su doldurup onu birazcık haşlıyoruz. Haşladık, onu maske için söylüyorum. Onu birazcık haşlıyoruz. Ondan sonra orada pirincin özünü çıkartıyoruz. O özünden yaklaşık 3 kaşık falan alıp ondan sonra maskemizi karışımını yapıyoruz. Peki toniği nasıl yapıyoruz? O pirinci, bir bardak pirinci 1,5 bardak suyu koyup onu bir gün boyunca, o pirincin nişastası vardır. Evet, bembeyaz O olur su. aslında, evet. Onu bir gün boyunca bekletip onu bir kaba dolduruyoruz ve bunu her gün akşamları cildimizi yıkadıktan sonra cildimize sıkıp ve siliyoruz. Yani lekelerimizi açmak için bununla Evet. siliyoruz ve cildimizde kalıyor. Öyle yatabiliriz artık. Kesinlikle. Mesela koltuk altınızda lekeniz var, o bölgeyi kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde cilt temizliği yapıldıktan sonra o bölgeye sıkıyoruz. Ve o orada kalıyor ve rengi açıyor. Evet, Peki tamam. maske dedin ilk önce, aslında orayı yani birden hızlı atladık orayı. Maskemizi yaptık. Ne kadar beklemeliyiz? Haftada ne kadar? Şimdi cildim de açılsın diye ben bunu sabah akşam yapayım, öyle gezeyim mi yani? Hayır. Durmadan yüzümde kalsın mı? Bunun bir şeyi var mı? Her şeyin bir tedavi yöntemi vardır ve her şeyin bir sonu vardır. Orada zaten şöyle söyleyeyim. İlk işleme başladıktan sonra zaten oradaki açılmaları zamanla fark edeceğiz. Bir de bizim buradaki boyutumuz da çok önemli. Çünkü örnek veriyorum, 10 yıl önce bir ciltte bir leke oluşmuş. Hani sadece bu pirinç özü maskesiyle veya bununla geçer mi? Tabii ki hayır. Zaten öncelikle biz şunu öneriyoruz. Uzman eşliğinde, doktor eşliğinde doğru bir analiz yapılarak öncelikle cildin teşhisini alması gerekiyor. Mesela eğer ki bunlar yapılmadan ben yüzüme pirinç suyu maskesi yaptım, sonuç alamadım. Tonik hazırladım, sonuç alamadım. Önce o lekenin geçmişi çok önemli. Bunlar genel olarak cildindeki o lekenin katmanı da çok önemli. Hangi katmanda ve orada nasıl bir sonuç alacağız? Çünkü birçok leke, çünkü burada ben doğum lekem var ama ben maskeden sonuç bekliyorum. Olabilir mi? Hayır, sadece rengi açılır. Yine Ama ameliyat yaranızın komple, üzerine de pirinç sürmeyin. hayır, hiçbir şey sihirli değnek değil. Bunu özellikle söyleyelim. Sonra bununla alakalı problemimiz olmasın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cildimizdeki, dediğim gibi, önceki cilt yaşı çok önemli. Ciltteki hücre sayısı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki 30 yaşından sonra ciltteki hücre sayısı yavaşlıyor. Buradaki iyileşme çok önemli. Maskeyi haftada kaç defa uygulayabiliriz? Haftada 1 defa uygulayabiliriz. Özellikle lekeli bölgelerde orada bekletebiliriz. Haftada 1 defa uygulayıp ama toniği her gün cildimize uygulamamız gerekiyor. Tonik sık çık Evet. diyoruz. Peki süt ve balla ne yapacaksın bize? Şimdi bunların karışımı yapalım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi süt de zaten ciltte nem, balın da leke açma özelliği var. Pirinç suyunda bunun da aynı şekilde leke açma özelliği olduğu için bunları güzel bir karışım yapacağız. Süt de ciltteki nem salgısını sağlayacak. Yani cildi kurutmayacak. Burada güzel bir karışımla cildimizde ne kadar bekleteceğiz? Hep söylüyoruz. Tamam. 30 dakika. Şimdi sen maskeni hazırlamadan bir reklam arası verelim. Ondan sonra seyircilerimizi daha iyi anlatalım bunu. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası. Şimdi hem renk açıcı, hem nemlendirici, hem de besleyici maskemize başlıyoruz. Şimdi ben önemli bir konuya daha inmek istiyorum. Şimdi biz son günlerde seninle sürekli böyle doğal maskelerden, bitkisel maskelerden sürekli konulara inerken sosyal medyada sürekli bana şu sorular gelmeye başladı son gün. Bu maskeleri hazırlayıp daha sonra kullanabilir miyiz? Doğru soru. Doğru soru. Ben bunu özellikle bugün ekranda söylemek istedim. Hayır, bunlar organik maskeler. An itibariyle hazırlanıp an itibariyle kullanılması gerekiyor. O yüzden ben bunu biraz fazla hazırlayayım, buzlukta saklayayım, dolapta saklayayım, daha sonra kullanayım. Hayır, bunu yapmayın. Sadece anlık olarak hazırlayıp anlık olarak kullanmak gerekiyor. Doğru. Evet, hadi başlayalım mı? Başlayalım. Japon maskemizi, pirinç Mermer gibi maskemizi ciltler. yapmaya. Evet. Bekliyoruz. Şimdi yaklaşık
yaklaşık 2 kaşık kadar pirinç suyumuzu alıyoruz. Biz özünü dediğim gibi daha önceden çıkardık arkadaşlar. Ekran başındaki seyircilerimiz ise sütümüzü yine aynı şekilde 2 kaşık alıyoruz. Yani hazır renk açılırken bir yandan da besleyelim, nemlendirelim, neden olmasın, Evet. değil mi? Nasıl olsa bekliyoruz. Bir Onun de karışımı balımızı bu. alıyoruz. Evet. Şimdi sıralama ne yapacağız peki? Hadi ben işten geldim. Bu maskeyi cildime süreyim. Televizyon karşısına geçeyim veya evimde işimi yapayım. Böyle mi? Hayır tabii ki de. Şimdi bir evimizde yapmamız gereken bir cilt sıralaması vardır. Sizin zaten evinizde özel bir bakım, bunu yapıyorsak zaten o gün için kendimize ayırmış olduğumuz özel bir bakım günümüz var. Sıralamamız nedir? Temizliği yaptık. Aynen. Banyoya girdik. Öncelikle evet, duşunuzu aldınız, cildinizi temizlediniz. Daha sonra cildimizi tonikliyoruz. Böyle bir maske hazırlıyorsanız pirinç suyundan cilt toniğini hazırlıyorsunuz. Ve cildinizi tonikledikten sonra ondan sonra maskemizi yapıyoruz. Bu maskemizi bu şekilde tüm cildimize, boyun dahil veya diğer Evet. başka problemli gördüğümüz koltuk altınız olur. Mesela sırt lekeleri şu an çok gündemde. Mesela yazın özellikle bayanların en çok muzdarip olduğu sırt lekeleri, oradaki kıl dönmelerinden kalan lekeler, bunları uygulayıp daha sonrasında da hafiften sadece ciltte oradaki kan dolaşımını hızlandırmak adına bir kese yardımıyla ama bastırmadan. Çünkü bunların da cilt yenileme özelliği var. Sadece oradaki kan dolaşımını hızlandırmak adına vücudumuzdan geçebiliriz ve o bölgede de bir canlılık sağlayabiliriz. Tuğba, senin tariflerinde ve sohbetlerinde en çok hoşuma giden şu aslında. Ben de hakikaten biraz bu işlerin içinde olsam da bilmediğim birçok şey öğrendim. Şimdi hep yüzümüzle ilgileniyoruz. Tabii ki yüzümüz güzel olsun, cildimiz güzel olsun, daha genç ve güzel gözükelim ilk bakışta. Ama dekoltemiz de güzel olsun, ellerimizin üstü de güzel olsun, bacak cildimiz de güzel olsun, sırt cildimiz de güzel olsun. Her yer güzel olmalı. Evet. Yani şimdi mesela görüyorsun, sırtı açık elbiseler ne kadar moda, bir giyiyoruz arkamızda sivilce izleri falan. Demek ki yani sadece yüzümüz değil, bu maskeleri diğer bölgelerde de kullanıyorsak ne âlâ, zaten süper. Kesinlikle. Ve ucuz ve etkili, pratik, evde buzdolabında olması çok daha güzel. Aynen öyle. Ve daha mesela sonrasında hazırlayıp cilt toniği olarak da mesela bunları bu şekilde kombinleme yapıp, ama ne dedik? Biz bunu özellikle söyleyelim. Doğru analiz yapıp, yani o hani hasta olursunuz, hastaneye gidersiniz ya, çaresini bilirsiniz, yani o hastalığınızı bilirsiniz ve ilacınızı kullanırsınız. Siz hasta olup hastaneye gittiniz, ilacınız evde. Ondan sonra siz hazırlayıp ve ondan sonra kontrollü bir şekilde ilerleyeceksiniz. Onu yaptığı takdirde herkes çok mutlu olur. Ve benim hep bir sözüm var, hep bunu söylerim. Cildiniz selfinizin %80'idir. Siz evet. ne kadar cildinizle mutlu olursanız o kadar özgüvenli ve o kadar normal hayatta mutlu olursunuz. O yüzden en değerli giysimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Size cildimiz derken vücut olarak da bahsediyorum. Tüm vücut, evet. Cildimiz sadece yüzümüzden ibaret değil. Tüm vücut bakımından bahsetmek çok daha doğru. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün de harika bilgiler öğrendik ve tüm vücudumuz için öğrendik. Erkekler için de öğreniyoruz, kadınlar için de öğreniyoruz senden. Hakikaten çok faydalı bilgiler veriyorsun bize. Çok teşekkürler. Haftaya yeni konuyla seni burada bekliyoruz tekrar. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, sabahınıza konuk olduk. Umarım size harika bilgiler vermişizdir. Haftaya Perşembe günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.